Arkadaşlar merhaba. Domateslerimizi her yıl bu yöntemle dikiyoruz. Normal verimin 3-4 katı verim arıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar dilimli köy domatesi. Alttan vermişler. Biraz üstten yine veriyorlar. Aynı şekilde burada da alttan vermiş. Üstten veriyor. Ve dallarında hepsinin çiçek var. Bu domateslerin hepsi büyüyecek. Bunlar çok iri oluyor. Şu gördüğünüz 4 tanesi 1 kiloyu geçecek. O kadar iri oluyor. Etli oluyor. Lezzetli oluyor. Bunları toprak altından sulamalı pet şişeyle diktik. Şişemiz 10 litre. 5 litrelik şişe de oluyor. Ona da dikebiliyoruz. Şimdi bu şekilde diğer taraflara bakalım. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi domateslerimiz veriyor. Tüm alt dallardan. Üst dallarda çiçekler var. Burada da aynısı. Bunlar pembe domates. Yine aynı şekilde burada var. Devam ediyor. Üstlerde var. Çiçekleri var. Bu çiçeklerin hepsi domates olacak. Şimdi bu şişenin özelliği şu. Bakın burada görünüyor. Şişeyi alttan 3. boğumdan 10-12 santimden şişe çevresine 4 tane delik açtık. Matkapla veya çiviyle fark etmez. Burada domatesler var gördüğünüz gibi. Ve bu delikler toprağın 15 santim altında kalacak şekilde toprağa gömdük. Arkasından fidelerimizi diktik. 2'şerli veya 4'erli fark etmez. 10 litre şişe 4 domatesi de besleyebiliyor. Fidelerimizi diktik. Şişemize 4-5 litre su doldurduk. Fazla doldurmadık. Ve bunlar büyüdü. 15-20 santim olunca diplerini bu şekilde çapaladık, bıraktık. Bu domatesler bu suyla bugüne kadar büyüdü. Çünkü bu su toprağı derinlere ve yanlara çok geniş bir alana ıslatıyor. Nemlendiriyor. Bitki kökleri de bunu takip ederek çok geniş bir alana yayılıyor. Derin ve geniş bir alana yayılıyor. Yani su bulmakta zorlanmıyor. Kökler nemi ve suyu takip ediyor. Bahçemiz bu şekilde ottu. Dikimden 35-40 gün önce bunu belli alt üst ettik. 35-40 santimden. Bu gübre olarak yeterli. Şimdi bunda sulamayı şu şekilde yapıyoruz. Yapraklar aşırı yeşil olduğunda veya büzüşmeye başladığında veya meyveleri gördüğümüz zaman su doldurmak gerekiyor. Şimdi bu meyveler bu şekilde büyüdü. Buna tekrar su dolduralım ki bunlar büyüsün, gelişsin. Şişenin özelliği şu. Deliklerden su boşalıyor ancak içinde 2-2,5 litre kadar bir su kalıyor. Bu su böyle güneşli havalarda hava sıcaklığı içeri dışarı farklı olunca buhara dönüşüyor. Şişe yüzeyinde böyle su damlacıkları oluşturuyor. Bu su damlacıkları ve buhar bu deliklerden geçerek toprak nemini çok uzun süre muhafaza ediyor. 2 ay, 2,5 ay, 3 ay. Bu bitkimiz kesinlikle kurumuyor. Yaz boyu su vermesi bile. Ancak su verirsek verimi 3'e 4'e katlıyoruz. Tüm dallarda çiçekleri oluyor, domatesler oluyor. Ben bunda gübre, ilaç, hormon hiçbir şey kullanmadım. Ve budama da yapmıyorum. Bitkiyi kendi haline bırakıyorum, doğal haline. Ve o zaman çok daha fazla veriyor. Eğer bunları budasak, tek dal üzerinde bıraksak, tek daldan alacağımız çiçek ve domates sayısı bellidir. Bu ticari amaçla satmak içindir. Ancak bundan yıl sonuna kadar, Aralık'ta donana kadar don olmazsa seneye bu domatesler kalıyor. Devamlı bu yan dallardan çiçek açıyor ve domates veriyor. Yazın en sıcak havalarında 4-5 litre, 6 litre su doldurmak buna yetiyor. Bunu 15-20 gün idare ediyor. Ancak serin havalarda bu 2 ay daha geçiyor.
Tamamen doğal bir domates elde ediyoruz. İlaç kullanmadığımız için tozlayıcı böcekler çiçeklere geliyor. O çiçek kalmıyor. Bunları dikerken sıraları rüzgar ne taraftan en kuvvetliyse o tarafa doğru yapıyoruz ki tozlaşma rahat olsun. Böcek olmasa rüzgar ile ve boş çiçeğimiz kalmıyor. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere.